Amerika'da bir şehir, Boston. Amerika'nın en eski ve en köklü şehirlerinden biri olan Boston, ülkenin kuzeydoğu kıyısında Massachusetts eyaletinin başkenti olarak yer almaktadır. Massachusetts körfezine kıyısı olan şehir, Atlantik Okyanusu'nun getirdiği deniz ticareti avantajıyla tarih boyunca önemli bir liman kenti olmuştur. 1630 yılında İngiliz Püritenler tarafından Charles Nehri'nin kıyılarında kurulan Boston, zamanla ticaret, eğitim ve kültür açısından Amerika'nın en canlı şehirlerinden biri haline gelmiştir. Günümüzde yaklaşık 700 binlik nüfusuyla büyük bir metropolün parçası olan şehir, çevresindeki Cambridge, Quincy ve Brookline gibi önemli yerleşimlerle birlikte Greater Boston bölgesini oluşturur. Şehir, Harvard ve MIT gibi dünyaca ünlü üniversiteleri, çeşitli etnik topluluklardan oluşan kültürel yapısı ve tarihi önemiyle Amerika'nın hem akademik hem de ekonomik merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Boston, Amerikan devriminin kalbi, bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve modern Amerika'nın temellerinin atıldığı yerdir. 18. yüzyılın başlarında İngiltere, Amerika'daki koloniler üzerinden büyük miktarlarda gelir elde ediyordu. Gelirleri daha da arttırmak isteyen İngilizler, 1765'te çıkarılan şeker yasası ve 1767'deki Townshend yasaları ile kolonilerdeki her türlü malın üzerine vergi koydular. Ancak bu yasa, Amerikan kolonilerinin özgürlük ve vergi haklarını ihlal ediyordu. Çünkü koloniler, İngiltere'nin karar alma süreçlerine müdahil olmadan vergi ödemek istemiyorlardı. Bu durum, temsil yoksa vergi de yok ilkesine aykırıydı ve kolonilerde büyük öfkeye yol açtı. Samuel Adams ve John Hancock gibi isimler, İngiltere'nin bu yasa ile kolonilerin haklarını ihlal ettiğini belirterek halkı harekete geçirmeye başladılar. 1773 yılının Aralık ayında Boston'da İngiltere'den gelen 3 gemideki çayların Boston limanına indirilmesi engellendi. Gece saatlerinde Boston'daki bir grup Amerikan kolonisti, Amerikan yerlilerinin kılığına bürünerek bu gemilere gizlice sızdı ve değeri $1,5 milyon bulan 342 kasa çayı Boston limanının soğuk sularına boşalttılar. Bu olay daha sonraları Boston Tea Party yani Boston Çay Partisi olarak anılmaya başladı ve Amerikan bağımsızlık bildirgesine gidecek yolun başlangıcı kabul edildi. İngiltere ise Amerika'daki kolonilerinde yaşanan bu olaya sertlikle cevap vermeyi tercih etti. Kolonilerin ekonomisini ve siyasi özelliklerini zayıflatacak bir takım kanunlar yürürlüğe koydu. İngiltere'nin bu tavrı 1774'te Philadelphia'da Birleşik Koloniler Kongresi'nin toplanmasına sebep oldu. Bu kongrede kolonilerin birlik oluşturması ve İngiltere'ye karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi kararı alındı. Bugün Boston Çay Partisi sıradan bir tarihi olay değil, Amerikan Bağımsızlık Hareketi'nin simgelerinden biridir. Tea Party olayında Amerikalıların gizlice sızarak eylemi gerçekleştirdiği 3 gemi, The Beaver, The Dartmouth, The Eleanor gemilerinin birebir boyutlardaki replikaları Boston Çay Partisi gemileri müzesinde sergilenmektedir. Gittikçe artan gerilimin sonunda Amerikan Bağımsızlık Savaşı 1775'te Lexington ve Concord'daki ilk çatışmalarla başlamıştı ve Boston önemli savaş alanlarından biriydi. George Washington, Amerikan ordusunun başkomutanı olarak 1776 yılında Boston'ı İngilizlerden almak için harekete geçti. General Washington'ın izlediği başarılı strateji sonunda İngilizler Boston'dan çekilmek zorunda kaldılar. Bu Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda önemli bir zaferdi. 1781'deki Yorktown Zaferi, İngiltere'nin Amerikan kolonilerindeki egemenliğine son verdi ve 1783'teki Paris Anlaşması ile Amerika'nın bağımsızlığı resmen kabul edildi. Ve Boston, Amerikan demokrasisinin ve bağımsızlık hareketinin simgelerinden biri olarak önemli bir şehir olmaya devam etti.
19. yüzyılın başlarında Boston hızla sanayileşmeye başladı. Özellikle tekstil ve gemicilik endüstrileri gelişti. Boston limanı, Amerika'nın ticaret ve sanayi merkezi haline geldi. Nisan 1861'de başlayan Amerikan İç Savaşı sırasında Boston ve Massachusetts tüm gücüyle birlik tarafında yer aldı ve savaşın en önemli destekçilerinden biri oldu. Boston, kölelik karşıtı hareketin merkezlerinden biri olarak savaş boyunca hem askeri hem de ideolojik anlamda büyük katkılarda bulundu. 54. Massachusetts Alayı, Boston'da kurulan ve tamamı Afrikalı Amerikalılardan oluşan ilk askeri birliklerden biriydi. Bu birlik 1863'te Fort Wagner Muharebesi'nde kahramanca savaşarak tarihe geçti. Boston, iç savaş sonrası sanayileşme sürecine hız verdi ve ticaret merkezi olarak daha da büyüdü. Afrikalı Amerikalıların hakları için mücadele devam etti ve şehir, sivil haklar hareketi için önemli ideolojik merkezlerden biri olmaya devam etti. Boston, Amerika'nın en köklü ve prestijli üniversitelerine ev sahipliği yapan bir eğitim merkezidir. 1636 yılında kurulan Harvard Üniversitesi, ABD'nin en eski üniversitesi olup, hukuk, tıp ve işletme gibi alanlarda dünyanın en iyileri arasında yer alır. Harvard'dan mezun olanlar arasında John F. Kennedy, Barack Obama ve Mark Zuckerberg gibi dünya çapında etkili isimler bulunur. Boston Maratonu 1897 yılından beri her yıl düzenlenen ve dünyanın en eski yıllık maratonu olma unvanına sahiptir. Her yıl Vatanseverler Günü olarak kabul edilen Nisan ayının 3. pazartesi günü koşulan bu maratona katılmak, hem profesyonel atletler hem de amatör koşucular için büyük bir prestij kaynağıdır. Ancak 2013 yılında bitiş çizgisi yakınında gerçekleşen trajik bombalı saldırı, maratonun tarihinde kara bir leke olarak kalmıştır. Boston'un Amerikan tarihinde yer alan ilklerinden biri de, Amerika'nın en eski halk parkı kabul edilen ve 1634 yılında açılan Boston Common'dır. Tarih boyunca askeri kamplardan siyasi mitinglere kadar birçok önemli olaya tanıklık eden bu alan, günümüzde yürüyüş yolları, göletleri ve tarihi anıtlarıyla Boston'ın en popüler dinlenme noktalarından biridir. Ayrıca hemen yanında yer alan ve 1837'de kurulan Public Garden, ABD'nin yine ilk botanik bahçesi olma unvanına sahiptir ve mevsimsel çiçek düzenlemeleriyle göz kamaştırır. Özellikle ikonik kuğu tekneleri, ziyaretçilerin bahar ve yaz aylarında keyifli gezintiler yapmasını sağlar. Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle Boston'ın ruhunu yansıtan Woodley Park, hem yerliler hem de turistler için kaçırılmayacak bir uğrak yeridir. Faneuil Hall Marketplace, Boston'ın tarihi merkezinde bulunan 1742 yılında inşa edilmiş ünlü bir pazar alanıdır. Faneuil Hall, başlangıçta bir toplantı salonu ve ticaret merkezi olarak kullanıldı ve zamanla Amerikan tarihinin önemli olaylarına ev sahipliği yaptı. Bu bina, özellikle Amerikan devrimi sırasında bağımsızlık hareketinin önde gelen liderlerinden James Otis ve Samuel Adams gibi isimlerin halka hitap ettiği yer olarak tanınır. Faneuil Hall Marketplace'in bir parçası olarak öne çıkan Queen's Market, Boston'ın en ünlü ve tarihi alışveriş alanlarından biridir. 1826 yılında inşa edilen bu pazar, başlangıçta gıda ve ticaret amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış, ancak zamanla restoranlar, hediyelik eşya dükkanları ve çeşitli alışveriş yerleriyle dolu bir kültürel merkez haline gelmiştir. Queen's Market yalnızca alışveriş ve yemek için değil, Boston'ın tarihi atmosferini hissetmek ve şehirle bütünleşmek isteyenler için de vazgeçilmez bir nokta olmuştur. Boston'ın geleneksel yemek kültürü, şehrin okyanusla olan yakın ilişkisi ve tarihi geçmişiyle şekillenmiştir. Boston, özellikle deniz ürünleri tarifleriyle ünlüdür.
Boston'ın en bilinen yemeği olan clam chowder, kremalı, zengin ve lezzetli bir çorba olup istiridye kullanılarak yapılır. İçeriğinde genellikle soğan, kereviz, patates ve tuzlu et bulunan çorba kremsi bir yapıya sahiptir. Boston'ın clam chowder'ı geleneksel New England lezzetlerinden biridir. Boston'ın ünlü bir diğer deniz ürünü lobster roll, ıstakoz etiyle yapılan lezzetli bir sandviçtir. Taze ıstakoz eti genellikle tereyağı veya mayonezle karıştırılır ve bir sandviç ekmeği arasında servis edilir. Boston fırın fasulyesiyle de ünlüdür. Boston Baked Beans tatlı ve tuzlu karışımıyla geleneksel bir Amerikan yemeğidir. Fasulyeler fırında pişirilirken şeker, pekmez, domates ve tuzlu et gibi malzemelerle tatlandırılır. New England Boiled Dinner genellikle sığır etinin lahana, patates, havuç gibi sebzelerle birlikte kaynatılmasıyla hazırlanan bir yemektir. Bu yemek İrlanda göçmenlerinin etkisiyle Boston mutfağının önemli bir parçası haline gelmiştir. İşte bu da Boston Cream Pie. Yumuşak bir kekin vanilyalı krema dolgusu ve çikolata ganajı ile kaplanmasıyla yapılan bir tatlıdır. İlk kez 19. yüzyılda Omni Parker House Otel'de yaratılan bu tatlı, Boston'ın simgelerinden biri haline gelmiştir. Boston, Amerikan edebiyatı için birçok önemli yazara ev sahipliği yapmıştır. Nathaniel Hawthorne, ahlaki çatışmalar ve toplumsal eleştiriyi işleyerek Kızıldanlı gibi eserlerle Amerikan edebiyatının klasiklerinden birini yaratmıştır. Edgar Allan Poe, korku ve gotik edebiyatın öncülerindendir ve Louisa May Alcott, ünlü eseri Küçük Kadınlar ile tanınarak kadın hakları ve aile temaları üzerine yazmıştır. Modern dönemde ise Sylvia Plath, psikolojik derinliği ve karanlık şiirsel anlatımıyla tanınarak Amerikan şiirine büyük katkı sağlamıştır. Bu yazarlar Boston'ı Amerikan edebiyatının kalbinin attığı bir şehir haline getirmiştir. Boston tarihsel olarak birçok farklı göçmen grubuna ev sahipliği yapmıştır. İrlandalılar, İtalyanlar, Portekizliler, Yahudiler ve son yıllarda Vietnamlılar gibi topluluklar şehri kültürel çeşitlilik açısından zenginleştirmiştir. North End, Boston'daki İtalyan mahallesi olarak bilinirken, Chinatown ise Asyalıların yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir. 1630 yılında kurulan ve Amerikan devriminin simge şehirlerinden biri olan Boston, kolonyal dönemin izlerini, devrimci ruhunu ve kültürel mirasını günümüze taşımaktadır. Bugün Boston, tarihi dokusunu koruyarak spor, sanat ve bilim alanlarında da önemli bir merkez olmaya devam ediyor. Boston, geçmişin izlerinden güç alarak geleceğe doğru adımlar atmaya devam eden, yenilikçi ve kültürel açıdan zengin bir şehir olarak varlığını sürdürüyor.